kanalıma hoş geldiniz. Bu gördüğünüz şık takımı tek tek birlikte öreceğiz arkadaşlar. Bu videomuzda öncelikle kazağını birlikte öreceğiz. Daha sonra pantolonunu ve beresini birlikte öreceğiz. Toplam üçlü takımım 1-2 yaş arasına uygun ve Nako Elite Baby ile ördüm. Tam 5 yumak. 5 yumaktan bu kadar bir ipim arttı. 5 yumak ip kullandım. 2'şer yumak pantolona ve kazağına kullandım. Bir yarım yumaktan biraz fazla da bere için kullandım. Öncelikle kazağımızı birlikte örelim. Bunları kenara alayım ve bunun ölçülerini size vereyim arkadaşlar. Beden genişliğimiz 29 santim arkadaşlar. Omuzdan itibaren boyumuz 33,5-34 santime yakın. Kol altından kol boyumuzda 21 santim. 1-2 yaş arası bebeklerinize rahatlıkla olabilecek ölçülerde. Roba artışlarına kadar ayrı ayrı ördüm. Daha sonra kollarını ördüm ve beden bölümünü dikişsiz olarak bütün bir şekilde, bakın burada hiçbir şekilde bir sıra başı görüntüsü yok. Yanlarda dikişlerimiz yok. Bütün haliyle misinalı şişle bedenini ördüm. 2 yumak ip kullandım bunun için arkadaşlar. Çok kolay, hem renk olarak hem model olarak hem kız hem erkek bebeklerinizde kullanabileceğiniz bir model. Çok da kolay bir model. Zevkle ve kolaylıkla örebileceğinizi düşünüyorum. Şimdi ipimizi ve şişimizi alalım ve kazağımızı örmeye başlayalım. Kazağımı Nako'nun Elite Baby ipiyle öreceğim. Anti peeling özellikle ipimiz 250 metre uzunluğu. Bu ipin renk numarası 11451, badem rengi olarak geçiyor. Hem kız hem erkek bebekleri için uygun bir renk. Modelimiz de yine aynı şekilde her iki bebek için uygun olacak. Şişim 3,5 numara. Şişime 73 ilmek attım arkadaşlar. 3 haroşa sırası boyunca, yani önce 6 sıra lastiğimi ördüm. Sağ ön bedende bir ilik açtım. 6 ilmek haroşalarımın içinde bir ilmek ördüm. İkisini bir aldım ve doladım. Kalan 3 ilmeğimi ördüm. İlk iliğimi oluşturdum. 10 haroşa sırası sonra bir ilik daha açacağım. Toplamda 4 haroşa sırası boyunca, yani 8 sıra lastik olarak da ördüm. 6 ilmek ön patlarda haroşalarım var. Diğer kısmını tekli lastik olarak ördüm arkadaşlar. Şimdi artışlarımı yapacağım. Bu yandan düğmeli bir kazak olacak. 6 ilmek haroşamın yanından artışlar yapmaya başlayacağım. Kol artışlarım olacak. Kolum 9 ilmek. Arada bir ilmek düzüm olacak. Arka bedenim 23 ilmek. Arada yine bir düzüm. Diğer kolum 9 ilmek. Arada bir düzüm. Ön bedenim arka bedenle aynı şekilde 23 ilmek. Bunun 17 ilmeği düz olacak beden olarak, 6 ilmek de haroşa olarak devam edecek. Haroşalarımın yanından da artışlarımı, ön beden için artışlarımı yapacağım. Şimdi hem artış yapmaya hem de modelimizi örmeye başlayalım.
Beni izleyen arkadaşlarım biliyorlar. Böyle bir kenar patı çalışıyorum sürekli, düz ilmek. İlk ilmeğimi örmeden alıp bir doluyorum. 6 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Lastiğimi bir tersle başladım. Tek ilmek arkadaşlar. Bunu da belirteyim size. Bir tersle başladım. Bir tersle bitirdim. Modelimizde bu ters ve düz ilmekleri kullanacağız. Modeli onun üzerinden oluşturacağız. Ön yüzde sürekli ters öreceğim arkadaşlar. Ön yüzdeki örgüm ters olarak aradaki bir düzlerin dışında ters örgü olarak örülecek. 6 ilmekten sonra kolumun artışını yaptım. Bu 6 ilmeğim haroşa ön bedende kalacak. Bütün ilmeklerimi 9 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Dokuz ilmeğimi ördüm. Bir artırma yaptım. Gizli artırma. Arada bir düz ilmek ördüm. Tekrar artışımı yaptım. Arka bedenimi örüyorum. Ters olarak 23 ilmeğimi öreceğim. Yirmi üç ilmeğimi ördüm. Bir gizli artış yaptım. Arada bir düz ilmek ördüm. Kolum için gizli arttırmamı yaptım. Kolumdaki 9 ilmeği diğer kolumu ters örgü olarak örüyorum. Kolumu tamamladım. Kolumun diğer kenar artışını yaptım. Arada bir düzümü ördüm. Ön beden için artışımı yaptım. Haroşaya kadar 17 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Burada şiş değiştirme yaptım arkadaşlar. Bir önceki şişim kırıldı. Misinasından bu ilmeklerimin geliş yönü farklı geldi. Bunu düzeltmemişim. Hemen ön bedenimin 17 ilmeğini ters olarak ördüm. Şimdi burada da 6 ilmeğin yanında da bir gizli arttırma yapıyorum. 6 ilmek haroşamı örüyorum. Haroşaları ben önde ve arkada düz örgü olarak örerek oluşturuyorum arkadaşlar. Başlangıçta dolayarak başladığım ilmeğim, ipim var bakın burada. Bunu en son ilmekle birlikte alıyorum. Bu kenarda düzgün bir görüntü oluşturuyorum. Şimdi örgümün arka yüzünde model 2 sıradan oluşuyor. Modelimin arka yüzünde yine lastik öreceğim. Önde ördüğümüz, şöyle göstereyim. Önde ördüğümüz bu düzlerin üzerine ördüğümüz ters ilmekler arkada pirinç oluşturacak. Bir ters bir düz aradaki ilmekleri pirinç olarak örmüş olacağız arkadaşlar.
İlk ilmeğimi örmeden alıp doladım. 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi burada doladığım ilmeğimi, düz ilmeğimi düz öreceğim. Bakın şöyle biraz daha netleştireyim. Düz ilmeğimi düz olarak arkada öreceğim. Ters olan aradaki bir ters bir düz lastikteki ters ilmeğimi bakın önde ters ördüğüm için bu düz oldu. Bunu yine ters olarak öreceğim. Bir ters bir düz, arttırdığım ilmeğim de ters olmuş olacak. Arttırdığım ilmeğimi ters örüyorum. Düzümü düz örüyorum. Önde ters ördüğüm ilmek, bakın burada düz olarak gözüküyor. Lastikteki ters ilmek. Bunu ters olarak ördüğümde pirinç ilmeği oluyor. Önde düz, ters, arkada düz. Pirinç ilmeği olmuş oluyor. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, düz. Bakın önde düz ters ördük. Arkada düze geldi. Bu ilmeği ters örüyorum. Bu ilmek tekli pirinç halinde devam ediyor. Düzleri düz örüyorum. Bir ters örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz. Arttırdığım ilmeğe geldim. Bir düz ördüğüm için bunu da ters olarak ördüm arkadaşlar. Aradaki bir düz ilmeğim var. Bu arkada ters olarak örülüyor. Koluma geldim. Kolumdaki işlem de yine aynı. Düz ilmeğimi düz öreceğim. Arttırdığım ilmeği de ters öreceğim. Bir tersle başladım. Düzümü düz ördüm. Burada terslerin üzerine bir düz ilmek gözüküyor. Bunu ters örüyorum. Düzümü düz. Diğer ilmeğim ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Arttırdığım ilmek düzün yanında arkada ters olarak ördüm. Aradaki bir ilmeğim arkada ters yürüyecek. Önde düz olan ilmek. Arka bedenime geldim. Yine düz ilmeğimin yanında arttırdığım ilmeği ters olarak örüyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir ters, bir düz, arkada örgümü devam ettiriyorum. Bir düz, bir ters. Çok çok kolay ve çok güzel görünen bir model arkadaşlar. En son düzümü ördüm. Bakın beden için arkada bir arttırdığım ilmeği bir ters olarak öreceğim. Artış ilmeğim önde düz olan ilmeğim arkada ters örüyorum. Yine bir düz ilmekle başlıyor. Arttırdığım ilmeği ters olarak arkada örüyorum. Bir düz, bir ters,
bir düz, bir ters, düzümü düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ve kolumda arttırdığım ilmeğim, bunu da ters olarak ördüm. Kenarda 6 ilmekte haroşamı örüyorum. Ön yüzümüze tekrar geldik arkadaşlar. Arttırmalarımıza devam edelim. 6 ilmek yine haroşamı örüyorum. 2, 4, 5, 6 ilmek. Hemen kolumun artışını, gizli arttırmamı yapıyorum. Ön yüzde yine bütün ilmeklerimi aradaki bir düzlerin dışında hepsini ters örüyorum. Bakın arkada ters ördüğüm ilmek, burada düz ilmek, bir düz bir tersti. Ön yüzde ters ördük. Arkada yine bu ilmeği ters ördük. Bir ters bir düz, bu ilmek önde düz ilmekler sürekli bir ters bir düz örüldüğü için burada bir pirinç görüntüsü veriyor. Önde ters olan ilmek de arkada düz oluyor. Önde ters olan ilmek de arada sürekli ters örgü olarak ilerliyor. Ön sıramız bütün ilmekler ters örgü. Kolumun ilmeklerini ters olarak ördüm. Gizli artışımı yapıyorum. Arada bir ilmek düzümü örüyorum. Tekrar artışımı yaptım. Arka bedenim, bütün ilmeklerim ters olarak örüyorum. Arttırma yerime kadar hepsini ters örgü olarak tamamlayacağım. Arka bedenimi tamamladım. Bir gizli arttırma yaptım. Arada bir düzümü ördüm. Yine artışımı yaptım. Kol ilmeklerim hepsini ters örgü olarak örüyorum. Kolumu tamamladım. Arttırmamı yaptım. Arada bir düzümü ördüm. Ön beden için artışımı yaptım. Haroşama kadar burayı ters örgü olarak yine örüyorum. Haroşama kadar ilmeklerimi ters olarak ördüm. Ön beden için diğer artışımı yaptım. 6 ilmek haroşamı örüyorum. Son ilmeğimi de başlangıçta doladığım ilmekle birlikte aldım. İpimi örgünün içinden, yumağın içinden çıkarttığım için arkadaşlar bazen ucunu bulmakta zorlanıyoruz. Nasıl bir sarım yapılıyor? Böyle çokça bir ip çıkıyor.
Arka yüzümüzde özür dilerim sesim için. Arka yüzümüzde yine aynı işlemi yapacağız. Bir düz, bir ters öreceğiz. Kenar 6 ilmeğim, haroşamı örüyorum. Şimdi bir düz ilmeğim, baz aldığım ilmeğim bir düz ilmek. Yanındaki ters, arttırdığım ilmek de düz olmalı. Arkada artış yaptığımız ilmeklerin yönünü yanındaki ilmeklere göre ayarlayacağız. Bir ters, bir düz olarak bu ilmekler değişecek. Bir önceki sırada ters örmüştük. Şimdi bu ilmeğimi arkada düz olarak örüyorum. Bakın, önde ters ördüğüm ilmek arkada düz. Bunun üzerine ters örüyorum. Düz ilmeğimi düz örüyorum. Arkada ters ördüğüm ilmek, ön yüzde ters ördüğüm ilmek arkada düz görüyor. Bunu ters olarak örüyorum. Düzleri düz, yanındakileri ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Düzler düz devam ediyor. Yanındakiler ters olarak örüyorum. Düzlerimi düz, yanındaki ters, düz, bir ters. Arttırdığım ilmeğin en son ters ördüm. Bunu düz olarak örüyorum. Aradaki düz ilmeğim arkada ters örüyorum. Koluma geçtim. Düz ilmeğim, ters ilmeğim, arttırdığım ilmek düz olacak. Düz olarak başladım. Ters ördüm. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. En son ters ördüm. Arttırdığım ilmek düz. Aradaki bir ilmek ters. Yine burada bir düzle başlayacağım. Bir düz örüyorum. Bir ters, düz ilmeğim düz olarak devam ettiriyorum. Bir ters, bir düz. Düzlerim düz, yanındakiler ters. Bir düz, bir ters. Bir ters, bir düz. Şimdi arttırdığım ilmeğe geliyorum. Bir ters ördüm. Arttırdığım ilmek düz. Arada bir ters örüyorum. Yine bir düzüm, bir tersim, arttırdığım ilmek düz. Arkada bu artış yaptığımız ilmekler bir sırada ters olarak, bir sırada düz olarak öreceğim. Kol ilmeklerimi tamamlıyorum. Düzlerimi düz, bir ters, bir düz, bir ters,
ve arttırdığım ilmek düz. Kenar 6 ilmek haroşamı örüyorum. Birkaç sıra daha ördükten sonra model çok güzel olarak karşınıza gelecek arkadaşlar. Bir kez daha arttıralım. Ön pat olarak 6 ilmeğimizi örüyoruz. Kolumu öreceğim. Hemen koluma geçmeden kolumun bu yandaki artışını yapıyorum. Ön yüz bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bakın arkada ters ördüğüm ilmek önde düz gözüküyor. Öndeki bu düz ilmeğin üzerine pirinç örmüş oluyoruz arkadaşlar. Tekli pirinç örmüş oluyoruz. Ters ilmeklerde ters olarak sürekli devam ediyor. Arttırma yerime kadar hepsini ters olarak örüyorum. Kol ilmeklerim. Kolumu tamamladım. Gizli artışımı yaptım. Bu işaretleyicimi çıkartabilirim. Bir düz ilmek artık belli oluyor. Düz ilmeğimi ördüm. Arttırmamı yaptım. Arka bedenim, bütün ilmeklerim ters örüyorum. Arka bedenimi tamamladım. Hemen arttırmamı yaptım. Arada bir düzümü ördüm. Kol için artışımı yaptım. Kol ilmeklerim hepsini ters örüyorum. Kolumu tamamladım. Yine arttırmamı yaptım. Aradaki düzümü ördüm. Ön beden için bir artış yaptım. Haroşama kadar ters örgü olarak örüyorum. İki ayrı ön bedenimiz olmadığı için arkadaşlar, ön beden bütün olduğu için hem sağında hem solunda ön bedenin artışlarını yapıyoruz. Haroşama kadar devam ediyorum. Altı ilmek haroşama geldim. Arttırmamı yaptım. 6 ilmek örüyorum. Son ilmekte doladığım ilmekle ördüm. Arka yüzümde şimdi arttırdığımız ilmekleri arkada ters olarak denk gelecek arkadaşlar. Kenar haroşalarım. Bakın bir düz ilmekten baz alıyorum. Biraz daha örgü ilerledikçe yanındaki ilmekler daha netleşecek. Çok daha net görülmüş olacak. Düz ilmeğim ters, düz, ters. Bir önce düz örmüştük. Şimdi ters olarak arttırdığım ilmeği örüyorum. Tersimi ördüm. Buradan düz ilmek ilerlemeye başladı. Düzümü ördüm.
Önde ters ördüğüm ilmek, bakın düz olarak gözüküyor. Bunu pirinç örgü gibi arkada ters örüyorum. Düz ilmeğim düz olarak devam ediyor. Ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, bir ters, bir düz, bir düz ördüm. Arttırdığım ilmek, bunu ters olarak ördüm. Aradaki bir düz ilmeğim arkada ters olarak devam ediyor. Koluma geldim. Bakın yanındaki düz ilmek. Bunu ters olarak öreceğim. Tersimi ördüm. Düz ilmeğim düz devam ediyor. Tersimi ördüm. Düzümü düz olarak. Tersimi ördüm. Düzleri düz. Diğer ilmeğim tersleri ters olarak örüyorum. Bir düz ördüm. Arttırdığım ilmek ters olarak ördüm. Aradaki bir düz ilmeğim arkada ters ördüm. Arka bedenim, arttırdığım ilmeği ters örüyorum. Düzümü düz. Buradaki düzü ters. Düz devam eden ilmeğim düz. Yanındaki düz ters oluyor. Bir düz, bir ters. Çok çok kolay arkadaşlar. Sırasını ilmeği karıştırmadığınız sürece çok kolay devam ediyor. Bunu da karıştırmanız mümkün değil. Çünkü arkada zaten arttırdığınız ilmeği ne olarak örmeniz gerektiği gelen ilmekten belli oluyor. Düz ördüyseniz ters örüyorsunuz. Ters ördüyseniz düz. Bakın düzle bitirdim. Yanında arttırdığım ilmeği ters öreceğim. Aradaki arttırma arasındaki ilmeğim ters. Bir düz ilmeğim var. O zaman arttırdığım ilmeği ters örüyorum. Ters, düz. Şimdi bir sonraki sırada da arttırdığımız ilmekler arkada düz olarak denk gelecek. Onları düz öreceğiz. En son düz ördüm. Artış ilmeğimi de ters olarak ördüm. Kenar altı ilmeğimi de haroşa olarak ördüm. Bakın şöyle bir göstereyim. Model çıkmaya başladı. Gördüğünüz gibi çok kolay ve çok da şık bir model arkadaşlar. Çok keyifle örebileceğiniz bir model. Şimdi ön yüzde ben artışlarımı yapayım. Arkayı bir kez daha birlikte örelim. Önde çünkü arttırma yapacağız ve hepsini ters öreceğiz. Arttırmalarımızın yerleri belli. Gizli arttırma yapıyoruz. Ön patımda 6 ilmeğimi ördüm. 2, bir ilmek daha. 2, 4, 6.
Hemen artışımı yaptım. Kol ilmeklerim. Hepsini ters olarak örüyorum. Bu artışı da yapayım. Kenar 6 ilmek haroşa ve aradaki bir düzlerin dışında önde hepsini ters olarak örüyoruz. Arttırma yerime geldim. Artışımı kolum için yaptım. Arada bir düz ördüm. Arka beden içinde artışımı yaptım. Bütün ilmeklerimi şimdi ters olarak örüyorum. Bakın burada lastikteki bir ters ilmek, şöyle göstereyim, şuradan daha net göreceksiniz. Lastikteki bir ters ilmek burada böyle ters olarak devam edip gidiyor. Arkada bu hep düz ilmek tabi. Bu ters olarak devam ediyor. Düz ilmeğin üzerine önde ters yapıyoruz. Arkada düz örüyoruz. Ters düz. Burada bir pirinç oluşuyor. Önde ters ördüğümü bakın şöyle bir daha çevireyim. Özür dilerim. Daha netleştirelim. Şöyle yapayım. Bakın burada önde düz ilmekler ters olarak ördüm. Bu düz ilmek arkada ters örgü. Burada bir düz bir ters bir düz bir ters pirinç olarak devam etmiş oluyor. Düz ilmeklerimi düz. Çok çok kolay bir model arkadaşlar. Şimdi artışlarımı yapayım. Arkada tekrar birlikte örelim. Ön yüzde artışlarımı yaparak bir düz ilmek ve haroşaların dışında hepsini ters olarak örüp geldim. Bu arkada bu sırada arttırdığımız ilmekler düz olarak denk gelecek. Hepsini artış ilmeklerimizi düz öreceğiz. Kenar 6 ilmeğim 3 4 5 6. Bakın bir düz ilmeğim var. Yanındaki ters, arttırdığımı arkada düz örüyorum. Bir tersimi örüyorum. Düz ilmeklerim düz devam ettiriyorum. Bakın önde ters ördüğüm ilmek pirinç oluyor. Bir ters bir düz gidiyor. Bunu ters ördüm. Düzümü düz ördüm. Ters düz olarak devam ediyorum. Arttırdığım ilmeğe geleceğim şimdi. Düzlerim düz. Diğer düz ilmekler ters. Bakın bir düzümü ördüm. Bir tersimi ördüm. Arttırdığım ilmeğim düz olarak ördüm. Aradaki bir ters ilmeğim. Bir düz. Yanındaki ters. Arttırdığım ilmeğim düz. Tersimi ördüm. Düzlerimi düz devam ediyorum. Bir ters bir düz. Diğer artış ilmeğine kadar örelim. Tersimi ördüm. Arttırdığım ilmeğim düz olarak ördüm. Aradaki tersimi ördüm. Bir düz, yanındaki ters, arttırdığım düz ilmek. Arka yüzde arttırdığımız ilmekler bir sırada ters denk geliyor, bir sırada düz denk geliyor. Bir ters bir düz ördüğümüz için
Bir sonraki sırada da ters olarak öreceğiz artış ilmeklerimizi. İlmekler zaten size ne örmeniz gerektiğini söylüyor. Düzleri düz devam ediyoruz. Burada bir pirinç örmüş oluyoruz. Düz ilmeklerim düz. Bir düz, bir ters devam ediyorum. Diğer arttırdığım ilmekleri de örelim. Bir tersimi ördüm. Bakın artış yaptığım ilmeği düz olarak ördüm. Aradaki tersimi ördüm. Bir tersim var, bir düz, yanındaki ters, artış ilmeğimi de düz ördüm. Ters, düzüm düz devam ettiriyorum. Bir ters, bir düz örgümü devam ettiriyorum. Artış ilmeğime kadar kolumu tamamlıyorum. Bir ters ördüm. Arttırdığım ilmeğimi düz ördüm. 6 ilmek haroşa patımı da düğme patım burası. Bunu da haroşa olarak ördüm. Şöyle yapalım. Bakın. Çok güzel ve gördüğünüz gibi çok da kolay bir model arkadaşlar. Örgümüz şu şekilde ilerliyor. Bu 6 ilmek haroşalar, yanda ilik düğme patı, yanında kolumuz, arka ve ön bedenimiz. Ön bedenimizin başlangıcında ve sonunda artış yapıyoruz. Tek ön beden olduğu için. Kolumuzu arttırıyoruz. Arka beden ve kolumuz bu haroşanın yanından hemen artarak başlıyor. Modelimiz ve artışlarımız anlaşıldı sanıyorum arkadaşlar. Şimdi roba yeterli uzunluğa, genişliğe gelene kadar örelim. Ben de ilerleteyim. Burada 10 haroşa sonra bir ilik yeri daha açacağız. 6 ilmek üzerinden. Başlangıçta belirtmiştim. Yine anlatayım. Bu 6 ilmek haroşanın ilk haroşa ilmeğini örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği soldan sağa birlikte alıyorum. Bir doluyorum. Kalan 3 ilmeği örüyorum. Şimdi robamızı ilerletelim. Daha sonra kollarımızı ayıralım. Kollar bittikten sonra da bedenimizi birlikte örelim. Artırmalarımı tamamladım. 18 artırma yaptım. Şimdi kollarımı ayıracağım. Önce sol kolumu, sonra sağ kolumu öreceğim ve bedenleri birleştireceğim. Bütün olarak bedenimi öreceğim arkadaşlar. Çünkü öndeki ilik düğme patlarını birleştireceğim ben. Burada yaka yeri oluşturdum. Bütün olarak örmek istemezseniz bu ilik aralarını 12 haroşa sırasına çıkartabilir. 11 ya da 12'ye çıkartabilir. Yandan aşağıya kadar düğmeli hırka tarzında yapabilirsiniz. Ben bir kazak oluşturacağım. O yüzden bütün olarak öreceğim arkadaşlar. Şimdi bu 6 ilmeği, kenardaki 6 ilmek haroşa bölümünü bir sıra örmeyeceğim. Çünkü diğer 6 ilmekle burayla bunu birleştireceğim. Bedene katacağım bu ilmeklerimi. O yüzden bir sıra fazladan örmek istemiyorum. Burada ipimi şöyle biraz uzunca kesiyorum. Şimdi bu 6 ilmeğimi sağ şişime aktarıyorum. Bedenimin olduğu şişe.
bunlardan kolları tamamlayınca birleştirme işlemi yapacağım. Bunu burada bekletiyorum. İkinci bir şişi aldım. İpimi bağlayacağım şimdi. İlmek sayılarımı da bu arada sizlerle paylaşayım. Kolumda 45 ilmeğim var. Aradaki birer düz ilmekleri bedene alacağım. Arka bedene ve ön bedene alacağım. Diğer taraftaki bir ilmeğimi de, bu 6 ilmek haroşayı da bedenimizin ilmekleri, bunlar da bedene katacağım. Arka bedenimde de 59 ilmeğim var. Artışlarla 59 ilmek oldu. Birer düz ilmeği de aldığımda 61 ilmeğim olacak beden için. Kolumdaki 45 ilmeğimi öreceğim. Şurada arkadan bir haroşa ilmeğin, düz ilmeğin, herhangi bir ilmeğin arasına girip ipimi buraya bağlıyorum. Şöyle alalım. Normal ilmeğime bağlamadım, genişleme yapmasın diye. Alttan bir sıra alttan ilmeğin arasına girdim, bağladım. Şöyle alalım. Ön yüzde ters sıramız, ilmeklerin hepsini ters olarak ön yüzde öreceğiz şimdi. Şu şişim ses çıkartmasın. Evet. Aradaki bir düz ilmeğe kadar kolumun ilmeklerini örüyorum. Bir düz ilmeğe özür dilerim, bir düz ilmeğe kadar geldim, ara ilmeğime kadar. Bu ilmeğimi arka bedene bıraktım. Arka yüzümden modellerin yerlerini karıştırmadan, yine aynı şekilde kaydırma yapmadan devam edeceğim. Şimdi arka yüzde ilk ilmeğim düz ilmek. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradakini ters örüyorum. Düz ilmeğimi yine düz. Önde ters ördüğümüz ilmek arkada düz oldu. Bunu ters örüyorum. Bir ters, bir düz, yerlerini kaydırmadan modelime devam ediyorum. Şişlerimizi buraya sıkıştırdığımız için şimdi de ilmekleri almakta zorluk çektim arkadaşlar. Şöyle bir, şunu da arkaya alayım. Evet. Düzümü düz, diğer düzü ters.
Bir düz, bir ters. En son ilmeğimde düz. Kolumun ilmeklerini hazırlamış oldum. Şimdi bu kol ilmeklerimi kesme yapmayacağım arkadaşlar. Kesme yapmadan kolumun boyunca modelimi uygulayarak devam ettireceğim. Bu önde ördüğümüz ters sıraları baz alarak sizlere sıra sayısı vereceğim. Bu ilk ayırdığımız sıra. Bu sıranın dışında ters sıraları sayarak model sayısını sizlerle paylaşacağım. Kaç sıra ördüğümü. Kolumu tamamlayınca kol ağzına yine lastik öreceğiz. Yakada ördüğüm lastikten kol ağzına da lastik öreceğim. Önce kol boyumu bir tamamlayıp geleyim. Kol boyumu tamamladım. Kolumu ayırdıktan sonra buraya işaretleyici takmıştım. Öndeki ilk ters sıram. Bu sırayla birlikte 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 kez önde ters sırayla örgümü ördüm. 26. sıradan sonra arka yüzde yine bir ters bir düz sıramı ördüm. Ön yüzüme geldim. Şimdi burada sadece 4 ilmek kesme yapacağım. 2 ilmeği birlikte keseceğim. 3 ilmeği beraber alarak. Tekrar 3 ilmeği birlikte alarak 2 ilmek keseceğim. Toplamda 4 ilmek keseceğim. Kol ağzında da lastik olduğu için lastik de toparlayacak. 4 ilmek kesme yeterli olacak. Şimdi bu yakamızda başlangıçta yaptığımız gibi düz ilmeklerin üzerine bir ters bir düz pirinçler denk gelecek. Kolumda da aynı işlemi yapmış olacağım. Öncelikle 13 ilmeği ön yüzümde burada ters sıramı 27. sırayı ters sırasını örmüş olacağım. 13 ilmek örüyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Şimdi 3 ilmeği beraber örüp 2 ilmek keseceğim. Bunu yapabilmek için de ortadaki öndeki ilmeği sağ şişime alıyorum. Ortadaki ilmeği yer değiştireceğim. Bir arkaya alacağım. 2 ilmeği tekrar sol şişime taktım. Bu 3 ilmeği birlikte ters olarak öreceğim. 2 ilmek kesmiş olacağım. Üçünü beraber alıyorum. Tekrar 13 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Şimdi 3 ilmekten 3'ünü birlikte alacağım. Yine aynı işlemi yapacağım. 3 ilmeğin öndekini sağ şişime alıyorum. Ortadakini arkaya alıyorum. Tekrar 3'ünü sol şişime taktım. 3 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. 2 ilmek eksiltmiş oldum. Tekrar kalan 13 ilmeği örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve son ilmeğim 13. Arka yüzümde yine bir ters bir düz örüyorum.
Lastiğimi burada örmüş oluyorum aslında. Çünkü önde modelime devam edeceğim. Tersimi ördüm. Özür dilerim, lastiğime devam edeceğim. Terslerimi ters, düzlerimi düz, bir ters bir düz örüyorum. Bu benim lastiğimin ilk sırası arkadaşlar. Lastik sırasını sayarken bu sırayı da sayacağım. Bir ters bir düz lastiğimi örüyorum. Ön yüzümüze gelip lastiğimizin ikinci sırasını örmüş olacağız. Son ilmeğimi de örmeden aldım. Şimdi burada ters örmüyorum. Lastiğimin ikinci sırasını örüyorum arkadaşlar. Tersleri ters, düzleri düz öreceğim. İlk ilmeğim düz, düzümü düz ördüm. Tersimi ters ördüm. Düz ilmeğimi düz örüyorum. Ters ilmeğimi ters. Düzü düz, tersi ters. Normal lastiğimi örüyorum artık. Tekli lastiğimi. Terslerimi ters, düzlerimi düz olarak örüyorum. Şimdi hızlıca öreyim burayı. Bakın şöyle göstereyim. Lastiğimde bu pirinç ördüğüm ilmeklerim, bir ters bir düz ördüğüm ilmeklerim düz olarak devam ediyor. Aradaki terslerim de ters olarak devam ediyor. İkişer ilmek birden kesmemin sebebi de bu ilmeklerin kaymaması için, yerlerinin kaymaması için iki ilmeği birlikte sadece 4 ilmek kesme yaptım. Kolumun lastiğini tamamlayayım. Lastikte dediğim gibi bir miktar toplayacak. Bu kol ağzı yeterli olacak benim için. İkinci sıra lastiğimizi de ördük. Birkaç sıra daha örelim ve ilmekleri birlikte kapatalım. Lastik bölümümü tamamladım. Bakın öndeki ters sıramın dışında tersleri sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 9. Arka yüzden örüp geldim 9. sıramı. Ön yüzde ilmeklerimi kapatacağım şimdi. Örerek kapatma tekniği uygulayacağım arkadaşlar. Düzü düz yönde öreceğim. İlk ilmeğim şişimde. Düzümü düz ördüm. İlmeğimdeki şişimi üstünden atlattım. Ters ilmeğimi ters yönde örüyorum. Bir önceki ilmeği üstünden atlatıyorum. Düzü düz örüyorum. İlmeğimi atlatıyorum. Tersimi ters olarak örüyorum. Şişimdeki ilmeği atlatıyorum.
Düzümü ördüm. İlmeğimi atlattım. Çevirdim, tersimi ördüm. Şişimdeki ilmeği atlattım. Düz örüp kesiyorum. Ters örüp kesiyorum. Tersimi ters örüp kesiyorum. Düzümü düz örüp ilmeğimi kapatıyorum. Şimdi bütün ilmeklerimi bakın görüntümüzle bu şekilde güzel bir görüntü sağlamış oluyoruz. İlmeklerimin hepsini kapatayım. İlmeklerimin hepsini kapattım. Dikiş yapabilmek için de yeniden ip bağlamamak için ipimi biraz uzunca kestim. Şimdi diğer kolumu da öreceğim arkadaşlar. Normal örgülerimizde arka bedeni bağlayıp ipimizi arkayı örüp diğer kola geçiyorduk. Şimdi ben bütün olarak öreceğim beden bölümünü ve arka ortası benim için başlangıç noktası olacak. Arka ortada burada ilmeğim işaretleyicimi de taktım. O yüzden koluma ayrıca ip bağlayacağım. Arka beden ilmeklerimi var olan şişime geçireceğim. Bütün ilmeklerimi böyle hepsini bir topluyorum. Diğer şişime aktarıyorum. Ve bedenleri ayrı ayrı örmek isterseniz iki yanlarda dikiş yapabilirsiniz. Arka bedeninizi ayrıca örebilirsiniz. Ön bedende 6 ilmek sadece patları birleştirip ön bedeni de ayrıca örebilirsiniz. İki yanlardan dikiş yapmış olursunuz. Ben dikişsiz bütün olarak öreceğim. Bazı örgülerde misinalı şişi kullanabilirseniz örgünüz çok daha güzel bir şekilde ortaya çıkıyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Berelerde misinalı şişi ya da bazı örgülerde misinalı şişi bütün olarak örmek için kullanırsanız daha iyi olur. Aradaki bir düzü de bedeni aldım. İpimi alıyorum. Yine aynı işlemi yapıyorum. İkinci şişimle buradan kolumdan alttan ilmeklerden birinin arasına giriyorum. Bir alt sıradan şuradan ilmeği girdim. İpimi buradan çıkarttım. Şöylece çıkarttık. Bunu normal ilmeğime bağlamıyorum. İlmeğim genişlemesin diye. Bunu da düğümledim. Şimdi kolumu diğer kolumla aynı şekilde örüp tamamlayacağım. Bu aradaki bir düz ilmeği de yine ön bedene bırakacağım. Ön yüz ters sıramız. İlmekleri ters olarak örüyoruz. Şöyle diğer kola kadar da gelelim. Birleşme yerine kadar.
bir ilmeği yine bedene bırakıp kolumuza devam edelim. Evet, bir düz ilmeğe geldim. Bunu da bedene bıraktım. Şimdi kolumu aynı şekilde öreceğim. Takılırsanız arkadaşlar, burada sıra sayılarına takılırsanız şöyle omuzdan da yaka kısmından da tersleri sayarak devam edebilirsiniz sıra sayısını belirlemek için. Hatta size sayayım. Kol altındaki kaç model olduğunu karıştırırsanız şöyle sayabilirsiniz. Kolumuzdaki ilk başladığımız ters sırayı belirlemek için buradan kol boyunu şöyle sayalım. En son ters sıra kestiğimiz sıra, kesme yaptığımız sıra. Burayı saymıyorum çünkü zaten buraya kadar ördük. Arka yüzden modeli kurup gelmiştik. Ön yüzde de terste sıralı ilmeklerimizi kapattık. Bunun dışında sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44. Kol boyu 44 ters sıra ön yüz sırası olduğunda ön yüzde 45.'yi örerken kesmeleri yapabilirsiniz. Bu kol altından sırayı karıştırırsanız size böyle pratikte bir bilgi vermiş oldum. Diğer kolumu da tamamlayacağım. Geleceğim ön bedenle arka bedeni birleştireceğiz ve kazağımızın boyunu örmüş olacağız artık. Diğer kolumu da tamamladım aynı şekilde arkadaşlar. Şimdi bedenimi bütün olarak tek yönde misinalıyla öreceğim ve başlangıç noktam arka bedenimin ortası olacak. Şimdi ön bedende bu kenar 6'şar ilmek haroşaları birleştireceğim. Rahat örebilmek için burada öncelikle bir işlem yapacağım. Şöyle yapalım şişimize. Bir ilmek ön bedendeki 6 ilmek haroşadan, bir ilmek de kolumun yanındaki 6 ilmek haroşadan alacağım. Öncelikle şu 6 ilmeği ön bedenimden şişimin diğer ucuna alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ilmek. Şimdi bir ilmek buradan, bir ilmek diğer şişten alacağım için bunları sıralıyorum. Önce kolumun önündeki 6 ilmeğin ilkini alıyorum. İpimi de kesmiştim. Şöyle biraz çekeyim. Bir ilmek de ön bedendeki 6 ilmekten. Bir ilmek kolumun yanında, bir ilmek ön bedenden şişime diziyorum bunları. Bir ilmek kolumdan, bir ilmek ön bedenden, bir ilmek koldan, bir ilmek ön bedenden, bir koldan, bir ön bedenden ve son olarak bir ilmeği kolumdan aldım. Dolayarak ördüğüm için kenar ilmeği, bir ilmek de ön bedenden aldım. İkisini üst üste getirdim arkadaşlar. İlikli kısımlar üstte, düğmeli bölüm altta, üst üste bunları getirdim. Şimdi arka ortaya kadar bu ilmeklerimi şişime alıyorum.
Şöyle çekelim. Sağ şişimi alıyorum. Arka bedenimin ilmeklerini. Bunları da sayalım. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ilmek. 30 ilmek bir tarafta, 30 ilmek bir tarafta, ortada tek ilmek sayısı olduğu için 31 ilmek de burada arkadaşlar. Şimdi ipimizi bağlayacağız. Şöyle bunu da çekiyorum. İşaretleyicimi çıkartıyorum. Bir alta arkadan ipimi bağlıyorum. Arka bedenimizin ortasındaki ilmeği 31. ilmek. 30 ilmek bir tarafta, 30 ilmek bir tarafta. Örgümün ön yüzü ve modelimizin ters sırası. Bu sırada ters örerek ilmeklerimizi modelimize devam ettireceğiz. Şu şişimi çekeyim daha rahat örebilmek için. Ters olarak bedenimi örüyorum. Arka bedenim. Tekrar hatırlatıyorum. Kol altımıza kadar burayı örüyoruz. Şişimiz ses çıkartmasın. Şimdi arkadaşlar, burada modelimde şöyle ipimi çekeyim. Modelimde arka yüzden ördüğümüzde bir düz ilmek, şöyle göstereyim daha rahat görürsünüz. Arkadan ördüğümde bir düz ilmek, bir ters ilmek, bir düz ilmek ve bir ters ilmeğim var. Şimdi diğer bedeni getirelim. Burada bir artış yapacağız. Bir ilmek, çünkü iki ilmek yan yana geliyor. Şimdi diğer ön bedenden de geldiğimizde burada düz ilmek, ters ilmek, düz ilmek, ters ilmek. Burada da yine iki ters ilmek yan yana geliyor. O yüzden kol altında bir ilmek arttırma yapacağım. Arka bedenden ön bedene geçişte bir tane artış yapacağım. Buradan hemen kolla bedenin arasından bir alttan bir ilmek alıyorum. Ters olarak bunu ördüm.
bir ilmek artırma yaptım. Ön bedenimin ilmeklerini de yine ters olarak örüyorum. Ön bedenimi de özür dilerim, ters olarak model devam ettiriyorum. Şimdi haroşalı ilmeklerinin birleştirdiğimiz yere geleceğiz. Şimdi arkadaşlar burada bir ilmek bedenden eksiğim var. Çünkü 6 ilmek haroşa ördüm ve hemen kola geçtim. Diğer arka bedende kolla bedenler arasında birer düz ilmek var ve bu düz ilmekleri ben arka bedene aldım. Arka bedende 61 ilmeğim var düz ilmeklerle birlikte. Ama ön bedenimde burada bir düz ilmeğim arada olmadığı için 60 ilmeğim var. O yüzden burada bir tane ilmek öncelikle fazla örmem gerekiyor. Buraya bir gizli arttırma da yapabiliriz. Bu haroşalardan birini bedene katabiliriz. Gizli arttırma yaparsak çok daha düzgün olacak. Şimdi ön bedende 61 ilmeği elde etmek için bir ilmek eksiğimiz var. Burada bir tane daha arttırma yaptım. Ve bu iki bedeni altışar ilmeği şimdi birleştireceğim. İkisini birlikte aldım. Başlangıçta bunları dizmiştik sırayla. İkisini bir aldım. Bakın 2 ilmek, biri arka kol tarafındaki haroşalardan, biri ön bedendeki haroşalardan. İkisini bir alıyorum. İkisini bir alıyorum. 2 ilmeği bir alıyorum. 2 ilmeği bir alıyorum. En son 2 ilmeği, burada doladığım ip de var kenardan kaynaklanan. Bunları da birlikte aldım ve bu ilik düğme patlarını birleştirmiş oldum. Şimdi kol altımda, diğer kol altında artış yaptığım için aynı şekilde burada da ilmeklerim, model ilmeklerim yan yana geliyor. O yüzden burada da yine kol altında bir ilmek arttırma yapacağım. Burada da yine aynı şekilde 2 ilmek yan yana gelecek. Şöyle bakalım. Ön yüzde şurası daha net. Bir tane arkadan ters ördüğümüz ilmek, arkada düz ördüğümüz ilmek. Şöyle anlatayım. Biri pirinç, biri ters ilmek, biri pirinç, bir ters ilmek, pirinç, ters ilmek, pirinç, ters ilmek, pirinç, ters ilmek ve pirinç ilmeği. Arka bedenimde yine pirinç ilmeği, ters ilmek, pirinç ilmeği. 2 tane ilmek, aynı ilmek yan yana geldi. Diğer kolumda, kol altında yaptığım gibi burada da yine hemen arka bedenin ilk ilmeğin altından girdim. Bir tane artış yaptım. Arka bedenimin diğer parçasının
ilmeklerini 30 ilmek sayarak şişimize takmıştık. Bunları örüyorum. Başlangıç noktama geliyorum. Şiş değişikliği yaptığım için arkadaşlar burada 2 tane şiş fazla gözüküyor. Çünkü geniş 100 santimlik şiş burada fazla gelecek. Onu küçülttüm. 60 santimlik şişimle örüyorum şu anda. Roba ilmeklerim fazla olduğu için 100 santimlik şişimde örmüştüm. Şimdi birleştirme noktamıza geldik. Şişi o tarafa aldım, bu tarafa aldım. Ses yapmasını istedim ama bu sefer de örmekte zorluk çektim. Evet, son ilmeğimi de ördüm. Şimdi bu şişimizi çekelim. Buraya bir işaretleyici takalım. Şimdi yaptığım işlemi size yeniden özetleyeyim arkadaşlar. Şöyle alalım şunu. Öyle ön bedeni çevirelim. Burada yaptığımız işlem arkadaşlar, tekrar birleştirme esnasında kafanız karıştıysa, kolumuzla ön beden ve arka beden aralarında birer düz ilmeğimiz vardı. Başlangıç bölümümüzde de sadece 6 ilmek haroşa ve direkt kola geçtik. Kolla arka beden arasında bir düz ilmeğimiz vardı. Bu düz ilmekleri arka bedene aldım. Ön bedende sadece kol arasındaki bir düz ilmeği aldığım için burada düz ilmeğim olmadığından, arttırma arası ilmeğim olmadığı için burada bir ilmek eksiğim vardı. Bu bir ilmek eksiği haroşaları birleştirmeden önce buraya arttırdım. Haroşalarımı bir önden şişe başlangıçta dizdim. Bir beden ilmeğinden bir koldaki 6 ilmek haroşadan alarak, ikisini birlikte alarak burayı birleştirdim. Ve modelde ilmek sayılarımız 2 aynı ilmek yan yana geldiği için her iki kol altında birer tane artırma yaptık. Sanıyorum daha net anlaşıldı. Çünkü şişten şişe geçerken bir karışıklık olup kafanız karışmıştır diye düşündüm. Yeniden sizlere özetledim. Biraz ördükten sonra kollarımızı da dikelim kol altında. Şimdi sürekli aynı yönde arkadaşlar. Burası başlangıç noktamız. Bir sıra ters öreceğiz. Bir sıra modelimizi öreceğiz. Şimdi modelimizi ön yüzden ördüğümüzde bu ilmeğimiz pirinç ilmeğimiz. Bu ilmeğimizi düz öreceğiz. Arkada çünkü bunu ters örüyorduk. Ters ilmeğimiz, arkada düz ördüğümüz ilmeğimiz, bunu da ters öreceğiz. Pirinç ilmeğim bir önde ters sıramda ters ördüm. Bunu düz örüyorum. Arkada da bir ters bir düz örmüştük. Şimdi ön yüzde sürekli aynı yönde ördüğüm için yine bir sıra bir ters bir düz bir sıra ters öreceğim. Bu ördüğüm sıra arka yüzden ördüğümüz sıra arkadaşlar. Pirinç ilmeğim ters, bunu düz örüyorum. Ters ilmeğimi normal ters alarak örüyorum. Pirinç ilmeğimi düz örüyorum. Diğer ilmeğimi
ters örüyorum. Arkadan da gösterirsem, bakın sıradaki ilmeği arka yüzde ters öreceğim. Ön yüzde pirinç ilmeğim, ön yüzde düz öreceğim bunu. Arkada düz ördüklerimi de, eğer bunu birleştirmemiş bütün örmüyor olsaydık, bunu arka yüzden örerken düzleri düz örecektik. Bir ters bir düz olan pirinçleri de ters örecektik. Şimdi bu sıram bir ters bir düz sırası. Pirincimi düz, diğer ters ilmeğimi ters örmeye devam ediyorum. Pirincim düz, diğer ilmeğim ters. Pirincim düz, diğeri ters. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bütün olarak öremeyecek olan arkadaşlarım varsa, misinalı şişi kullanamayan arkadaşlarım, kol altlarında önde 61 ilmek, arkada 61 ilmek olarak iki parça halinde örüp yanlardan dikebilirler. Ama modelde bir bütünlük olması bazı modeller için gerekiyor. Kullanmanızı tavsiye ederim. Bir düz, bir ters. Şimdi kol altımıza geldik. Bu ilmeğim pirinç ilmeğim, bir düz. Arada arttırdığım ilmeğim ters. Yine pirinç ilmeğim, bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bakın model devam ediyor. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Kol altında arttırdığım ilmeğimi ters olarak ördük burada arkadaşlar. Bir düz, bir ters, devam ediyoruz. Pirinçlerim düz, diğer ilmekler ters. Ön bedenin birleştirme yerine kadar ilerlettim. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bir arttırma yaptık ilmek sayımız için. Bu düz. Haroşa ilmeklerimiz bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Kol altında arttırdığım ilmeğim ters, yanındaki düz pirinç ilmeğim, bir ters. Bakın modelimiz pirinç ilmeğimiz kaymadan devam ediyor. Pirincim düz, bir ters, bir düz, bir ters. Pirinçler önde düz, diğer ilmekler ters olarak örüyorum. Bir düz, bir ters. Başlangıç noktamıza geliyoruz. Yani şu anda örgümüzün ters yüzünü tamamlamış oluyoruz. Bir düz, bir ters, düz, ters, düzüm, ters ilmeğim, bir düzüm, bir ters, bir düz ve bir tersimi örerek sıra başına geldim. Bir sırayı tamamladık. Şimdi ön yüzümüz olarak ördüğümüz
ters sıramız. Bir sıra ters örgü örüyoruz arkadaşlar. Bir sıra bir ters bir düz, tersleri ters, pirinçleri düz olarak örüp ilerletiyoruz. Şimdi ters sıramız, bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Şimdi sıramı tamamlayayım. Bir sonraki pirincimize, pirinçli ve ters örgülü sıramıza, yani örgümüzün arka yüzü olarak ördüğümüz sırayı kol altlarında tekrar sizlerle paylaşayım. Nasıl denk geldiğini daha net görün arkadaşlar. Sıramı tamamladım. İlmeklerimi ters olarak ördüm. Şimdi yine bir pirinç ilmeği, bir ters ilmek olarak, yani bir düz bir ters olarak öreceğimiz örgümüzün normalde arka yüzü olan sırası arkadaşlar. Kafanız karışmasın diye anlatıyorum. Yani benim birkaç yıl önce ördüğüm bir kazak var. Herkes anlamış, bir hanımefendi 20 tane yorum yaptı. 20'sinde de anlattım ve artık hakaret etmeye başladı. Yorumları engelledim. Hakaret etmenize gerek yok. Anlayamıyor olabilirsiniz ya da ben size anlatamamış, hitap edememiş olabilirim. Ama lütfen hakaret ederek yorum yazmayın. O yüzden böyle tekrar tekrar anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi pirinç ilmeğimiz, düzümüzü örüyoruz. Tersimizi ters örüyoruz. Bir düz pirinç ilmeğim, bir ters. Bir düz, bir ters. Yani arka sırada normal olarak ördüğümüzde burada bir düz ilmek, bir ters ilmek örüyorduk. Şimdi önde bir ters ilmek, bir düz ilmek örüyoruz. Pirinç ilmeğim ters olan bunu düz örüyorum. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Bir düz, bir ters olarak devam ediyorum. Kol altımda görüntümüzü paylaşabilmek için oraya kadar örelim. İlmekler biraz daha netleşti. Evet, bak kol altımıza geldik. Bir ters düz pirincimi ördüm. Arada tersimi ördüm. Yine pirincimi düz ördüm. Bir ters ilmeğim. Kol altında arttırdığımız ilmek ters. Bir düz pirincim. Bir ters ilmeğim. İlmeklerimiz, modelimiz kaymadan kol altında bir ilmek arttırarak düzelttik. Şimdi öndeki haroşa ilmeklerine kadar gelelim. Bir ters bir düz örerek orayı da bir kez daha görelim. Hızlıca artık örüyorum arkadaşlar. Haroşa yerimize gelelim, ön bedenimize.
Evet. Bakalım. Pirinç ilmeğim düz. Bir ters. Pirincim düz. Bir ters. Bir düz pirinç ilmeğim. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Kol altında arttırdığım ilmeğim ters. Pirinç ilmeğim düz. Bir ters ilmeğim. Bir düz ilmeğim. Bakın burada da yine bir tane ters ilmek arttırarak modelimizi düzgün bir şekilde ilerletiyoruz. Burada da haroşa ilmeklerimizin altında modelimiz tekrar oluştu. Modelimiz devam edecek. Sanıyorum yaptığım işlem anlaşıldı artık arkadaşlar. Bütün olarak ördüğümüzde nasıl öreceğiz? Bu sırayı tamamlayınca yine ters olarak öreceğiz. Zaten ilmeklerimiz de bize gösteriyor ne örmemiz gerektiğini. Yani sırayı karıştırırsanız ters sırada mıyım, düz sırada mıyım? Ters ilmekler ters. Baktınız buradaki ilmeğiniz pirinç ters ilmek. O zaman bunu düz öreceğiz. Pirincin düz ilmeği ise bu ön yüzümüz, hepsini ters örmemiz gerekiyor. İlmekler bize zaten ne örmemiz gerektiğini anlatıyor. Hemen sıra başımıza gelelim. Başlangıç noktamıza. Bir tersimizi ördük ve sıramızı tamamladık. Bakın başlangıç noktasında da herhangi bir görüntü bozukluğu olmadan arka ortasından ilerliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu şekilde örmeye devam edelim. Başlangıçta da bir arada sizlere hatırlatmıştım. Ben bunu bütün kazak olarak örüyorum. Arzu ederseniz yandan düğmeli hırka tarzı bir kazakta yapabilirsiniz. Bu 6 ilmek haroşayı bedende, arka bedenle birleştirip devam ettirebilirsiniz. İlik aralarını 10 sırada açtım ben. Çünkü ufak bir yaka yaptım. Bunu 11 ya da 12 haroşa sırası arayla yandan düğmeli bir hırka şeklinde örebilirsiniz. Ama ben bütün bir kazak örmek istedim. Şimdi kazağımızın boyunca devam edelim. Birkaç sıra sonra da biraz ilerleyince ya da kapanışa yakın bir kolumuzu da dikelim. Ve etek ucuna yine lastik öreceğiz. Kolumuzda yaptığımız gibi tekli lastiğimizi öreceğiz. Kazağımızı bitirmiş olacağız. Ben de boyumu ilerleteyim. Kaç model kurduğumu yine sizlerle paylaşayım. Beden kısmımı birkaç sıra diktim arkadaşlar. Kol altında yeteri bir uzunluk oldu. Şimdi kolumu dikelim birlikte, kolumuzu. Ben bir kolunu diktim. Yani böyle güzel bir görüntü elde ettim. Bu misinalı şişleri kullanabilen arkadaşlarıma şöyle bir önerim. 40 santimlik misinalı bere şişleriyle kolunuzu dikişsiz olarak da örebilirsiniz arkadaşlar. Hatta uygun bir modelde bir videomuzda böyle bir hem bedeni hem kolu da misinalıyla yapabiliriz. Bu arada ben tam olarak ilmek sayısı da vereyim size. Bir kafa karışıklığı yaşamayalım. Arka bedenimiz biliyorsunuz 59 ilmekti. Artışlarla birlikte birer tane düz ilmekle 61 ilmeğe arka bedenimizi ulaştırmıştık.
Ön bedenimizde de koldan gelen bir düz ilmekle birlikte burası 60 ilmekti. İlmek sayımızın tam olması için bedenleri birleştirirken haroşaların önünde bir ilmek de buradan arttırdık. Önü de 61 ilmeğe çıkarttık. Birer ilmekle kol altlarında modeli tamamlamak için artış yaptık. Toplam ilmek sayımız 124 ilmek arkadaşlar. Bu öndeki ilmeğimizi de birleştirme yaparken burada bir ipimiz vardı. Bunu da buraya sabitleyelim. Onu da sizlerle paylaşayım. Ön bedenden ipimizi kesmiştik. Bu fazla ipimizi böyle haroşalarımızın içeride buraya sabitleyelim. Arkada bağladığım ipi de yine aynı şekilde ilmeklerimin arasından yürüttüm. Fazla kısmını da kestim arkadaşlar. Bir tane daha şöyle alalım. Evet, artık bakın ipimiz kilitlenmiş durumda, hareket etmiyor. Fazla kısmını burada kesebiliriz. Şimdi kol dikişimizi de yapalım. Kolum için kenarlarda birer ilmek düz olarak yürüttüm. Kolumuzu örerken, çünkü bir modelle, pirinçle ve yanında bir ters ilmek kaldı her iki kenarda. Bunları düz ilmek şeklinde aşağıya kadar yukarıya kadar aşağıya kadar her iki yönde ördüm arkadaşlar. Aşağı yukarıyı karıştırdım. Bazen böyle oluyor. Anlatırken kafamda başka bir şeyi anlatmayı düşünüyorum. Yönlerini karıştırmış oluyorum. Bu kadarını kusuruma bakmayın sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle kilitleyelim. Her iki uçtaki en son ilmeklerimizin arasından iğnemizle tekrar aynı noktadan gireyim. Burayı böyle kilitleyelim arkadaşlar. Önce lastik kısmımızdan başlıyoruz. En uç ilmeklerimizden şöyle ilmeklerimin arasından geçiyorum. Böyle kapatıyorum ki ipimi tutabilmek için. Yine karşıdaki uçtan girdim. En uçtaki ilmekleri ön yüzden dikişimi yapıyorum. Bu arada bunu da hatırlatayım. Başlangıç ve bitiş ilmekleri, bu ilmeklerimin arasına giriyorum. Arkadaşlar, ilmeğimi düzeltemedim. Evet, şimdi karşılıklı şöyle tutuyorum, başlangıç kısmını biraz çekiştiriyorum ki ilmekler yerine otursun. Şimdi lastikli kısmımızı tamamladık. Tekrar çekelim. Bakın, düzgün bir dikiş yaptık. Kenardaki en sondaki ilmeklerim, sıralarımı kaydırmadan dikmeye dikkat edeceğim. En son ilmeklerimizin
aralarından giriyorum. Bu düz ilmeklerim, düz olarak yürüttüğüm ilmekler. Bunların arasına giriyorum. Yine tutuyorum. Böyle ipimi çekiyorum. Sıkıştırıyorum arkadaşlar ilmeklerimi. Bu şekilde şimdi kol altına kadar dikişimi devam ettireyim. Kol altını da yine birlikte dikelim. Arada birkaç ilmek diktikten sonra böyle bir çekin ipinizi, düzeltin arkadaşlar. Kol altına kadar dikişimi yaptım. Şimdi karşılıklı son ilmeklerimizi dikiyorum arkadaşlar. Yine buradan girelim. Şimdi bu bir düz ilmeğim ve buradaki ön bedendeki son ilmeğim, buraya giriyorum. Bu kol altındaki genişliği de kapatmak için tekrar aynı noktadan girdim. Bakın buradan karşıdan çıkıyorum. Kol altındaki birleştirmeyi de sağladım. Şuradan da içeriye giriyorum. İlmeğimin içine iğnemi aşağıya aldım. Bakın çok düzgün, güzel bir dikiş yapmış olduk. İçeride yine ipimi birkaç ilmek yürütüp gizleyeceğim. Bir iki ilmeğin arasından yürüttüm. Burayı kilitleyelim. İpimiz yürümüyor artık. Kapatabiliriz, kesebiliriz. Kol dikişimizi de yapmış olduk. Güzel, düzgün bir dikişle kolumuzu da tamamladık. Düğmelerimi de diktim arkadaşlar. Böyle bebek örgülerine çok yakışan bu düğmeler. Bunları herkes de çok seviyor. 2 tane de düğmemi diktim. Şimdi artık kazağımın boyunca örmeye devam edeceğim. Yeterli boya gelene kadar. Örgümüzü ilerletelim ve etek ucuna da yine lastik çalışması yapacağız birlikte. Beden boyumu tamamladım arkadaşlar. Buradan model kolumuzu ayırıp bedeni birleştirdikten sonra şu ters sıramız, modeli ilk başladığımız ön yüzdeki ters sıra, buradan itibaren saydığımda 27 kez modelimi örmüş oldum. Şimdi modelin arka yüzü olan bir ters bir düz sırayı tamamladım. Bu bir ters bir düz sıramız bizim lastiğimizin ilk sırası. İlk sıra olarak bunu kabul ediyorum. Çünkü ön yüzde tersimi ördüm. Arka yüzden lastiğimizi kurmaya başladık olarak düşünün. Bütün olarak ördüğümüz için eğer iki parça halinde örüyorsanız arka yüzden ördüğünüz sırayı lastiğin ilk sırası. Şimdi düzleri düz örmeye, tersleri ters örmeye devam edeceğim. Artık tamamen lastik öreceğim. Düzleri düz örüyorum. Tersleri ters örüyorum.
lastiğimin bu ikinci sırası olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi bir miktarda lastiğimizi örelim. Daha sonra ilmeklerimizi kapatalım ve kazağımızı tamamlamış olalım. Bakın şu anda ikinci sıra lastiğimi örüyorum. Düz ilmekleri düz olarak, tersleri ters olarak ilerleteceğim artık. Şimdi lastiğimi tamamlayıp geleyim. Lastiğimi tamamladım. 11 sıra lastik ördüm. Şu ters sıramızın dışında ters ilmeklerimden sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 11 sıra ördüm. Ben lastiğimi biraz enlice ördüm arkadaşlar. Enli istemiyorsanız lastiği modeli bir model daha uzatabilirsiniz ya da iki model. Lastik boyunu 7 sıra ya da 9 sıra olarak daha dar yapabilirsiniz. Ben biraz geniş bir lastik ördüm. Şimdi kolumuzda yaptığımız gibi ilmeklerimizi yine kapatacağız. Örerek kapatacağım. İlk ilmeğim düz, düzü düz ördüm. Tersimi ördüm. Düz ilmeği üzerinden atlattım. Düzü ördüm. İlmeği üzerinden atlattım. Tersimi ördüm. Bir önceki ilmeği atlattım. Kolumdaki gibi bütün ilmeklerimi örerek kapatacağım. Lütfen bunu çok gevşek yapmayın. Etek ucu çünkü kasmasın arkadaşlar. Örgünüzü ördüğünüz gevşeklikte örgüyü, kesim işlemlerini bu şekilde yapın. Etek ucunda büzme yapmasın. Böyle örgü gevşekliğinde ilerleyelim. Bütün ilmeklerimi bu şekilde kapatacağım kolumdaki gibi. Bütün ilmeklerimi kapattım. Şimdi burada bir bağlantı sağlamam gerekiyor. Burayı kapatacağım. İğnemi, ipimi taktım arkadaşlar. İlk düz ilmeğim şu V şeklindeki ilmeğimin içinden giriyorum. Burayı şöyle çekiyorum. Arka taraftan kestiğim ilmeğin içinden en son ters ilmeğin yanından giriyorum. Bakın ters ilmekten tekrar V şeklindeki ters ilmekten öne tekrar ipimi çıkartıyorum. Burayı birleştirmiş oldum. Gördüğünüz gibi içeriye bir alt sıradan ipimi içeriye alıyorum. İlmeklerimin arasından bu ipimi biraz aşağıya indireceğim. Düz ilmeklerimden aşağıya doğru indiriyorum. Bir yandaki arkadaki ters ilmeğe girdim. Bu ilmeğe tekrar girdim. Burayı kilitledim. Bir kez daha girelim. Tamamen kilitlenmiş olsun ip. Bakın artık hareket etmiyor. İpimin fazlasını da kesiyorum. Şimdi kameramı hazırlayayım ve son haliyle kazağımın geleyim. Kazağımızı tamamladık arkadaşlar. Tam 2 yumak ip kullanmış oldum. Ölçülerimi sizlerle paylaşayım. Beden genişliğim 29 santim. Omuzdan itibaren boyumuz 34-34,5 santime yakın.
Kol altından kol boyumuz 21 santim. 1-2 yaş arası bebeğimizin gelişim durumuna göre 2 yaşa kadar da bebeklerinizin giyebilecekleri ölçülerde bir kazak örmüş olduk. Hem kız hem erkek bebekleriniz rahatlıkla giyebilirler. Bu modeli çalışabilirsiniz. Renk olarak da her iki bebek için uygun bir renk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda da pantolonumuzu öreceğiz arkadaşlar. Aynı modelden bir takım oluşturacağız. Pantolonun bel bölümünü gene misinalıyla bütün olarak öreceğiz. Paçalarından başlayıp ağda ufak bir artışla pantolonumuzu tamamlayacağız. Bir sonraki videomu kaçırmayın. Örecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Sonraki videomda pantolonumuzu birlikte örelim.